Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Profesör Doktor Ertekin Utku Ünal. Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldum. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir kalp damar cerrahı olarak çalışıyorum. Uzun yıllar devlette çalıştım. Yaklaşık 18-20 yıl devlet hastanelerinde çalıştım. Yüksek İhtisas Hastanesi hepimizin bildiği kalp damar cerrahisi için köklü bir hastane. Orada özellikle kalp damar cerrahisinde aort cerrahisi konusunda çok güzel çalışmalarımız oldu. Yüksek sayıda hasta ameliyat ettik, kapalı tedaviler yaptık. Kalp damar cerrahisi aslında çok geniş bir konu. Yani isminden de anlaşılabileceği gibi hem kalp hem de damar ve bunların cerrahi tedavileri bizim ilgi alanımız içerisinde. Ameliyat ettiğimiz hasta portföyüne baktığımızda aslında %60-70 koroner bypass cerrahisi yapıyoruz biz. Bunun dışında aynı zamanda kalbin kapak ameliyatları, aort damarı ameliyatları, şah damarı ameliyatları, varis, bacak damarı, atar damarı ameliyatları gibi ameliyatlarımız var. Son yıllarda aynı zamanda benim de özellikle ilgilendiğim kapalı tedaviler dediğimiz özellikle bu damarlardaki anevrizmalarda, yırtılmalarda, tıkanıklıklarda stentle tedavi gibi şeyler de yine bizim ilgi alanımıza giriyor. Ben bugün özellikle sizlere karın içi aort anevrizması, damar genişlemesiyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bir aorttan bahsedelim isterseniz. Aort damarı vücudumuzun en büyük damarı. Özellikle tüm organlarımızı besliyor. Özellikle kalpten başlayarak beyin damarlarımızı aşağı doğru inildiği zaman karaciğerimizi, böbreğimizi, bağırsaklarımızı ve daha da sonrasında bacaklarımıza doğru kan götüren büyük bir damarımız. Normal şartlarda bir bahçe hortumu kalınlığında olması gereken damar, belirli seviyelerde çapının %50 artmış olması bizim için balonlaşma, anevrizma dediğimiz durum. Özellikle ilerleyen yaş erkeklerde ve tansiyon hastalarında çok sıklıkla görebiliyoruz bunu. Anevrizmaya baktığımızda aort büyük bir damar dedik. Aort damarının yukarı kısımlarında da bu balonlaşmayı görebiliriz. Fakat hastaların 3'te 2'sinde bu balonlaşma karın içerisinde oluyor. Özellikle tansiyonu yüksek, sigara içen ve erkek hastalarımızda bu problemi yaşayabiliyoruz. Aort anevrizmalarından bahsetmemizdeki en önemli konu da hastanın bu hastalığını bilmiyor olması. Aort anevrizmalarında aslında hastayı bize getiren çok fazla bir şey olmayabiliyor. Bu yüzden de bu önemli bir hastalık. Aslında baktığımızda 5 hastanın 4'ünde hiçbir şikayet olmuyor. O yüzden de bu balonlaşmalar oldukça önemli ve ortaya çıkarılması gereken hastalıklar. Genellikle başka bir sebep için karın içi başka bir sebeple yapılan tomografilerde veya akciğer tomografilerinde tesadüfen saptanan bir balonlaşma bu. Özellikle bunu bilmiyor olmamız bunun patlamasıyla karşılaşabileceğimiz, ilk bulgu patlamayla gelebileceğini bize gösteriyor. Ve aslına bakarsanız bu bizim halkımıza söylediğimiz şekilde sessiz bir katil olarak da adlandırılabiliyor. Çoğunluğunda şikayet olmadığını söyledik fakat bazı hastalarımızda şikayetle gelebiliyor. Nedir bu şikayetler? Karın ağrısı, sırt ağrısı, karında ele gelen kitle gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durumda da mutlaka aort anevrizmasından şüphelenmek gerekiyor ve bir kalp damar cerrahına başvurmak gerekiyor. Zaten çoğunlukla hastalar bize tanısı konmuş bir şekilde geliyor. Fakat şikayeti olan bir hasta geldiğinde de mutlaka tomografi yapıyoruz. Bizim öncelikli tetkikimiz tomografi. Tomografide anevrizmanın boyutunu, uzanımını, hangi damarlarla ilişkisi olduğuna bakıyoruz. Kısmını açarak bu damarı böbrek damarlarının altından bacak damarlarına kadar veya kasığa kadar suni damarlarla değiştirebiliyoruz. Suni damarımız da bu. Şu şekilde esneyebilen, kumaş yapıda olan, herhangi bir sızdırmazlık yapmayan bir damarımız var. Bunu normal aort damarımıza dikiyoruz. Diğer ve daha popüler olan tedavi yöntemimiz ise kapalı tedaviler. Kapalı tedavilerde ise stentle tedavi ediyoruz. Stentle de kasık damarlarından girerek ince bir kalem kalınlığındaki cihazlarımızla stentin yüklenmiş olduğu böbrek damarlarının altından şu şekilde Y şeklinde, pantolon şeklinde bir stenti her iki bacağa gidecek şekilde yerleştirebiliyoruz. Burada da görüldüğü gibi şu şekilde bir balonlaşma olduğu zaman böbrek damarlarımız burada. Bu balonlaşmayı yine şu şekilde gösterebilirim. Böbrek damarlarının altından stentimizi yerleştiriyoruz ve ardından bacakları uzanan bir stentle gayet rahatlıkla tedavi edebiliyoruz hastalarımıza. Tedavi yöntemini hastalara sorduğumuzda tabii ki kapalı yöntemi tercih ediyorlar. Ne farkları var? Kabaca söylemek gerekirse açık tedavide hastanede yatış süremiz ve yoğun bakımda yatış süremiz birazcık farklı oluyor ve uzun oluyor. Özellikle bir 5 günlük bir yatış sürecimiz var ve iş hayatına geri dönüşümüz
2 ayı bulabiliyor. Ama kapalı tedavide sadece kasıklardan girdiğimiz için kasıklardan girdikten sonra bu stenti yerleştiriyoruz. Akşamında bir gece hastayı yatırdıktan sonra ertesi gün taburcu ediyoruz. Bir hafta sonra da her türlü işine geri dönebiliyor hastamız. Tedavi risklerini konuşacağımız zaman açık tedavide bu işi tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Fakat kapalı tedavide bu koyduğumuz stentleri mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Stentler yerinde mi? Aşağıya kaydı mı? Herhangi bir kaçağı var mı? İşte burada kapalı tedavinin aslında bir dezavantajı ortaya çıkıyor. Fakat bu yine de tolere edebileceğimiz bir dezavantaj. Çünkü hastamızı yıllık veya 6 aylık takiplerde tomografi ile takip etmemiz gerekebiliyor. Tedavi ettikten sonra açık veya kapalı çok büyük oranda bir sıkıntı olmuyor. Kapalı tedavi ettiğimizde de takiplerimizde bir sıkıntı olduğunda yine onu kapalı yöntemlerle çok büyük oranda çözebiliyoruz. Kapalı tedavileri düşündüğümüzde bu işin çokça yapılan merkezler tarafından yapılması oldukça önemli. Yaklaşık olarak 500-600 hastalık bir serimiz var bizim ve bu seride ciddi oranlarda başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Geri dönüş, komplikasyon veya herhangi bir açık cerrahiye dönüş oranlarımız %1'in altında. O yüzden kapalı tedavi uygun hastada ve özellikle anatomisi, bu stenti yerleştirebileceğimiz anatomi uygunsa tercih edebileceğimiz bir yöntem. Bizim bütün kalp damar hastalıklarımız için belli standart yaşam tarzı değişikliklerimiz var. Özellikle kalp damar hastalıklarını bir bütün olarak baktığımızda belli başlı risk faktörlerimiz var. Bunlardan değiştiremediğimiz risk faktörlerini bir kenara koyduğumuzda hastanın tansiyonu olması, sigara içiyor olması, şekerin olması, bunun ve düzensiz olması ve beslenmesi. Hastanın yaşam tarzında mutlaka bir değişiklik istiyoruz. Tansiyonu kontrol altına alıyoruz, sigarayı mutlaka bırakmasını istiyoruz ve şekerinin mutlaka kontrol altında olmasını istiyoruz. 60-65 yaş üzeri erkek hasta hayatın herhangi bir döneminde sigara içmişse eğer mutlaka bir kez bir damar cerrahını görüp karın içerisinde ultrasonla değerlendirmesini ben öneriyorum. Çünkü orada çıkacak olan bir anevrizmanın tedavisi oldukça kolay. Fakat bu yırtıldığında hakikaten zor oluyor tedavisi. Eğer orada bir anevrizmamız yoksa bir daha da baktırmasına gerek kalmıyor. Sağlıklı günler diliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.